Bal kabağının onarıcı etkilerinden bahsetmek istiyorum. Evet, size 3 farklı çeşit maskeyle geldim bugün. Ve gayet memnun kaldım. Yani böyle yumuşacık yaptı yüzüm, gerçekten yumuş yumuş oldu şu anda. Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, maskeci bacınız yine sizlerle. Beni bilenler bilir, her şeyin maskesini yaparım, maskesini denerim. Memnun kaldıklarımı da başkalarına öneririm. Ve o da sizler olacaksınız. Biliyorsunuz ki kış ayına girdik. Aralık ayındayız şu an. 9 Aralık'tayız bu arada. Ve kış ayıyla birlikte benim en çok sevdiklerimin arasında olan bal kabağı da geldi. Şimdi zaten size bu videoyu çekerken bir yandan da yeni yaptığım bal kabağı tatlısı var. Bana bakıyorlar, bakışıyoruz onunla birlikte. Tabii ki bu tatlı videosu değil, yani bal kabağı tatlısı nasıl yapıyorumla ilgili bir video değil. Bal kabağı deyince aklımıza sadece işte tatlısıdır, magnolia'sıdır, çorbasıdır, o tarz şeyleri geliyor. Fakat ben size bugün bal kabağının farklı bir amaçla kullanım şekliyle geldim. Hem de o kadar güzel bir kullanım şekli ki size anlatamam. Mükemmel. Bugün bal kabağını yüzümüzde kullanacağız arkadaşlar ve bundan sonra da her kışı sabırsızlıkla bekleyeceksiniz. Çünkü yüze o kadar faydası var ki. Ben 3 farklı kabak maskesinden bahsedeceğim size. Onların tarifini vereceğim. Bir tanesini sizin karşınızda deneyeceğim. Ve üçü de birbirinden faydalı, yüze mükemmel iyi gelen, kendinizi çok iyi hissettiren kabak maskesi olacak. Bunlar ilk başta köşeye ayırdığım kabağımı bir alayım. Tatam. Evet, bu kadar kabak ayırdım ben görüldüğü gibi. Kabağımla uyumlu giyindim bu arada, nasıl? Yakışıyor muyuz? İlk başta bunu haşlayacağız. Ben şimdi bunu haşlıyorum, suyunu süzüyorum ve yanınıza geliyorum. Bekleyin. Evet, ben kabağımı haşladım. Püre haline getirdim bu şekilde ve yanınıza geldim. Şimdi size 3 adet maske tarifi vereceğim ve üçü de gerçekten benim daha önce kullandığım ve memnun kaldığım maskeler. Üçünü de ayrı ayrı size yapacağım. Sonra birini de karşınızda uygulayacağım. İlk başta birinden başlayalım. Şimdi birinci maskemizde bal kabağı püresi var, 1 tatlı kaşığı balımız var ve 1 tatlı kaşığı da elma sirkemiz var. Elma sirkesi yerine siz isterseniz limon da yapabilirsiniz ama ben elma sirkesiyle yaptım daha önce ve memnun kaldığım için elma sirkesinden yapacağım. 1 yemek kaşığı kadar püremizden alıyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı bal alıyoruz. Ve son olarak 1 tatlı kaşığı da elma sirkesi. Şimdi sorular şöyle gelecek. Üzüm sirkesi olmaz mı? Ben elma sirkesiyle denedim. O yüzden elma sirkesini öneriyorum. Yani siz de evde varsa mümkünse elma sirkesinden yapın veya limondan yapın. Çünkü denemediğim bir şey önermek istemiyorum. Evet, bunu iyice homojen kıvama gelecek derecede karıştırıyoruz. İyice bütün malzemeler birbirine karışsın. Peki bu maske ne işe yarıyor? Cildi yumuşatmaya yardımcı oluyor. İçerisinde bal var zaten, biliyorsunuz. Cildi yumuşatmaya yardımcı oluyor. Ve en önemlisini biliyor musunuz? Benim yani favori maskelerimden birisi bu. En önemlisi, yaşlanma belirtilerini önlemek için kolajen üretimini sağlıyor. Çok mükemmel bir maske gerçekten. Evet, bu maskemiz bu şekilde. Bu burada köşede hazır beklesin. Şimdi diğer maskeye geçelim. Bu maskemizde 1 tatlı kaşığı yine bal kabağı püremiz var. 1 tatlı kaşığı bal kabağı püresi. Bunda doğal kil kullanacağız. Veya sizde kil, herhangi bir kil olursa da olabilir yani. Benim elimde şu anda doğal kil mevcut olduğu için doğal kilimden kullanacağım. 1 çay kaşığı kilimizden ilave ediyoruz. Şu şekilde. Bunda da yine 1 tatlı kaşığı bal var. 1 tatlı kaşığı bal ekleyeceğim. Evet, şöyle 1 tatlı kaşığı balımız var. Bende petek balı olduğu için petek balın diğer tarafındaki kalan sıvı yerlerini kullanmaya çalışıyorum. O yüzden birazcık size taneli gözükebilir. Ve son olarak tarçın kullanacağım. Toz tarçın. Çeyrek çay kaşığı kadar, yani bayağı bir az kullanmam lazım. Yani şu kadar falan. Fakat bunu da şöyle belirtmem gerekiyor ki eğer cildiniz hassassa benim gibi siz tarçın eklemeyin. Ben cildim hassas fakat hani 3 tane maske yaptığım için doğal olarak hepsini deneyemeyeceğim. O yüzden birini eşime uygulayacağım için o yüzden bunu eşime yapıyorum. Zaten genelde de tarçınlı olan maskeyi hep eşime yapıyorum. Onun cildi hassas olmadığı için bunu rahatlıkla kullanıp sürebiliyoruz. Fakat benim cildim hassas olduğu için tarçınlı maskeleri hiçbir şekilde kullanamıyorum. Bu da sizin aklınızda bulunsun.
Peki bu maskemizin yararları neler? Bu maskenin en büyük yararı, yani tarçının etkisi çok bu maskede. Tarçın bir maskeye girdiği zaman yüzdeki sivilceye neden olan bütün bakterileri öldürüyor ve sivilceye neden olan o bakteriler öldüğü için de sivilce oluşumu da engelleniyor haliyle. Ama dediğim gibi hassas cildiniz varsa kesinlikle tarçın eklemeyin. Ve bu maskede bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekirse de cildin ölü derilerimizden kurtulmamızı sağlıyor. Yani bu da gayet güzel bir maske. Rengi de şu şekilde oluyor. Şimdi diğer maskemize geçelim. Evet, sanırım oradan çok böyle rengini falan göremiyorsunuz. O yüzden kamerayı biraz yaklaştıracağım. Bu son maske de aklıma geldi artık. Kusura bakmayın. Bunda da 1 yemek kaşığı bal kabağı püremiz var. 3 çay kaşığı yoğurdumuz var. 1 yemek kaşığı çekilmiş Türk kahvemiz var. Ve son olarak da yarım çay kaşığı balımız var. Ve iyice karıştırdım. Evet, bu da bu şekilde bir maskemiz oluyor. Bu maskemizin peki özelliği neler, ne işe yarıyor? Yüzümüzü yumuşatıyor, canlandırıyor, parlaklık kazandırıyor. Yoğurdun içinde laktik asit var. Bu laktik asitler de ölü hücrelerimizden kurtulmamıza yardımcı oluyor ve hücrelerimiz yenileniyor. Evet, saçlarımı şöyle arkaya doğru bir toplamak istiyorum. Evet, size 3 farklı çeşit maske ile geldim bugün. Çünkü ben şu en son yaptığım 3. maskem var ya, Türk kahveli olan, onu denedim. O yüzden şu an bunu denemek istemiyorum. Diğeri tarçın zaten eşimin. Geriye de bana 1. maskem kalıyor. Hem bu arada da cilt tonum falan eşitlenmiş olur. Biliyorsunuz 1. maskenin cilt tonuna eşitleme özelliği de var. Cildimiz de yeniliyor ve yumuşatıyor. Bu kış günleri için birebir bir maske. O yüzden şimdi bu 1. maskemi uygulayacağım. Ben her ihtimale karşı fırça getiririm ama bu fırçayla sürecek maske değil. Eğer 3. maskem olsaydı 3. maskem fırçayla sürülebilecek maskeydi. Fakat bu yani elimle sürebileceğim bir maske. Zaten kıvamını da şöyle görüyorsunuz. Maskemi cildime sürerken de bal kabağının onarıcı etkilerinden bahsetmek istiyorum. Böyle dokundurarak süreceğim maskemi. Yani çünkü cilde yapışması biraz zor olan bir maske. Ben aynı zamanda eğildiğim için de daha da zorlanıyorum şu anda. Bal kabağının cilt üzerinde mükemmel onarıcı bir etkisi var. Özellikle bu kış ayları için. Birebir. Neden? Çünkü kış aylarında biliyorsunuz ki hepimizin şikayeti cildimizin çok kuruması ve eski parlaklığının olmaması. Bal kabağı da tam bunun aksine tedavi yapıyor. Cildimizdeki o parlaklığı geri getiriyor. Eski düzenini almasını sağlıyor. Benim için en önemlisi bu. Neden? Çünkü benim cildim zaten çok kuru bir cilt. Çok kuru bir yapıya sahip bir yüzüm var. O yüzden bal kabağı gerçekten benim için mucizevi. Ama yağlı cildinizde varsa ve hassas bir cildinizde yoksa size bal kabağının ve tarçının birleşimini öneririm. Neden? Çünkü gerçekten ikisi birleştiği zaman cildin pH dengesini düzenliyor, fazla yağı alıyor. O yüzden sivilce oluşumunu da engelliyor. Evet, bu şekilde her yerime önce sürüyorum, sonra bırakmaya çalışıyorum bu maskeyi. Evet, ben kısmen her yerime uyguladım maskeyi. Biraz zor olsa da tabii ki dökülüyor, yani böyle tabağın üzerinde yaparsanız veya banyoda daha rahat olur sizin için. Bu arada bal kabağı maskesinin diğer bir özelliği de deri üzerindeki siyah noktalı ve sivilceli hücreleri yok ediyor. Onun üzerindeki bakterileri yok ediyor. Yani o bakterileri yok ettiği için de düzenli kullanırsak bu bal kabağı maskesini onların oluşumunu da engelliyor. Evet, ben şu an maskemi uygulamaya çalıştım ama konuştukça düşmeye başlıyorlar. Her yerimi zaten o sıvısından yaptım. Şimdi kamerayı kapatıp daha net bir şekilde yapıp birazcık yatacağım, uzanacağım ve 20 dakika beklettikten sonra karşınızdayım. Ve evet, maskemi falan çıkarıp karşınıza geldim. Maskenin etkilerinden bahsetmek istiyorum. Böyle yüze sürdükten bir 2-3 dakika sonra hafif hafif böyle cildin yanmaya başladığını hissediyorsunuz. Böyle inceden, yani çok ağır bir şekilde değil tabii ki. Ama kızarıklık falan yok. Direkt zaten peçeteyi aldım. Peçeteyle böyle ilk başta sıyırdım yüzümdekileri, ardından yıkadım. Ve krem süreceğim şimdi. Zaten bütün maskelerden sonra, kullandığımız bütün maskelerden sonra yüz nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın. Benim maskem biraz kaldı, onda boyun çevreme uygulayacağım akşam. Ve gayet memnun kaldım, yani böyle
yumuşacık yaptı yüzüm, gerçekten yumuş oldu şu anda. Aslında bal kabağını kullanarak farklı maskeler de üretebiliriz. Kendi cilt yapımıza uygun ürünleri kullanarak da yine maske hazırlayabiliriz. Zeytinyağından da mesela bir maskem var fakat şu an onu size söylemedim. Yine onu da bal kabağıyla yapıyorum. Yani bana bakarsanız zaten ben her şeyi maskeye çevirebilecek bir insan olduğum için birçok maske tarifinde uyguluyorum ve memnun kalırsam onun devamını getiriyorum. Bunlar da gerçekten memnun kaldığım bir maskeydi. O tarçınlı olan maskeyi de sizler için önermek istedim. Eşim kullanıyor onu. Ben o maskeye tarçın eklemeden aynı şekilde kullanıyorum ama tarçınlıyı da eşim için yaptım. Yani sizlere de fikir olsun amaçlı yaptım. O zaman çok uzatmadan kapanışımızı yapalım artık. Buraya kadar izlediyseniz ve yararlı bir video olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ardından Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.